Sıfır Derece kanalından herkese merhaba. Hello? Son yıllarda birçok şehir kaşifi uzun zamandır kullanılmayan ve kaderine terk edilmiş yapıları keşfetmek için bu yerlere giriyor. Ancak böylesine sessiz ve karanlık ortamların içinde dolaşırken insanın kendini rahat hissetmesi neredeyse imkansız. Çünkü bu mekanlarda neyle karşılaşacağınızı ya da kameranızın neleri kaydedeceğini önceden tahmin edemezsiniz. İşte bu videoda terk edilmiş yapılarda kaydedilen en korkunç ve en rahatsız edici videoların ikinci bölümünü izleyeceksiniz. Christopher Brian Hill isimli bir adam Urbex Hill kanalının sahibi. Kendisinden önceki videomda da bahsetmiştim. Şehir kaşifi olarak içerikler üreten Chris, son 10 yıldır ülkenin en ürkütücü terk edilmiş yapılarını keşfederken kaydettiği ham görüntüleri paylaşıyor. Ancak bu keşifler sırasında sık sık beklenmedik ve zaman zaman hayatını tehlikeye atan olaylarla da karşı karşıya kalıyor. Terk edilmiş ve yıpranmış yapıları keşfetmek dışarıdan göründüğünden çok daha büyük riskler taşır. Bu tür yerlere gündüz vakti ve birkaç kişiyle birlikte girmek elbette çok daha güvenlidir. Ancak Chris videolarının büyük bölümünde bu keşifleri geceleri ve tamamen tek başına gerçekleştiriyor. 2022 yılının Haziran ayında Amerika'nın Ohio eyaletindeki Cleveland şehrinde bulunan ve uzun yıllardır terk edilmiş bir fabrikayı keşfetmeye gitti. Bu fabrika aynı zamanda 2012 yılında vizyona giren Yenilmezler filminde Karadul karakterinin sorgu sahnesinin çekildiği mekanlardan biri olarak da biliniyor. Chris de bu terk edilmiş fabrikayı ziyaret etti ve gördüğü her şeyi kamerasıyla kayda aldı. Keşfe başladığında çevrede kimsenin olmadığı görülüyor. Ancak kısa bir süre sonra uzaktan silah sesleri duyulmaya başlıyor. That's Cleveland. Wow. That's crazy. It's not even that far away from here. Oh, shit. That sounds like a shootout. Chris daha önce birbirinden farklı birçok terk edilmiş yapıyı keşfetmiş deneyimli bir şehir kaşifi. Bu yüzden korkusunu bir kenara bırakıp ürkütücü binanın içine giriyor. Diğer birçok terk edilmiş yapıda olduğu gibi burada da yerde bir yatak buluyor. Bu da en az bir kişinin yakın zamanda burada kaldığını düşündürüyor. İlk katı görüntüledikten sonra merdivenlerden ikinci kata çıkıyor. O karanlık ve ürkütücü sessizlikte duyulan tek şey ise attığı adımların yankısı oluyor. Birkaç dakika sonra bodrum kata inen Chris'in kaydettiği görüntüler ise yavaş yavaş rahatsız edici bir hal alıyor. Su sızdıran, küf kaplı tavanın altında ilerlerken birbiri ardına çıkmaz koridorlarla karşılaşıyor. Okay, I'm hearing something. Maybe it's an animal. There's animals down here. Bodrum katını keşfederken Chris birkaç kez tuhaf sesler duyduğunu söylüyor. İlk başta bunun bir hayvandan kaynaklandığını düşünüyor. Ancak kısa süre sonra yerde boş mermi kovanlarıyla karşılaşıyor. Duvarlara yazılmış rahatsız edici mesajları fark ederek dar koridorlarda ilerleyen Chris tam bu noktadan sonra oldukça tüyler ürpertici bir olayla karşılaşıyor. This place is so wet. Oh, scared the fuck out of me. Yo. You need some help, bro? Yo. Fuck that. He's not even responding. I'm gonna leave him alone. Get the fuck out of his way. Oh, bro, that's crazy. Chris keşfine devam ederken arkası dönük şekilde yere çömelmiş bir adamla karşılaşıyor ve işler bu noktadan sonra karanlık bir hal almaya başlıyor. Önce adama seslenerek yardıma ihtiyacı olup olmadığını soruyor. Ancak adam ne hareket ediyor ne de cevap veriyor. Bunun üzerine Chris onu yalnız bırakmaya karar veriyor. Tabii ki olaylar sadece bununla da sınırlı değildi. I'm gonna help that dude out. I'm gonna leave him some money. I'm gonna get this dude a $20 bill.
Yo. Yo. Hey, I got some money for you. He's not there. And he's not responding. I bet you he's in that room right there. Chris adama yardım amaçlı ona $20 vermek için geri dönüyor. Ancak odaya tekrar geldiğinde adamı orada bulamıyor. Bu durum oldukça tehlikeli olabilirdi. Çünkü terk edilmiş yapılarda yaşayan bazı kişiler davetsiz ziyaretçilere karşı saldırgan davranabilir. Videoyu izleyen birçok kişi ise farklı bir teori öne sürüyor. Onlara göre bu kişi evsiz biri değil, videonun başında duyulan silahlı çatışmadan kaçıp saklanan bir çete üyesi olabilir. Ancak bunu doğrulayacak herhangi bir kanıt bulunmuyor ve adamın sergilediği tuhaf tavırlar düşünüldüğünde bu ihtimalde pek güçlü görünmüyor. There's a lot of bats down here too. Oh, look. There's a bunch of homeless people down here. I'm gonna get out of here. I'm not tripping. Yo, what? Alright, I'm gonna leave him alone. Görüntülerde Chris'in evsiz olduğunu düşündüğü bu kişi birkaç kez daha kameraya yansıyor ve karanlığın içinde dolaşmaya başlıyor. Fakat işin en rahatsız edici kısmı tam olarak burada yaşanıyor. Çünkü ekranın sol üst köşesine dikkatlice bakarsanız bu adamın eski bir kapı çerçevesinde durarak karanlığın içinden Chris'i izlediğini görebilirsiniz. Chris de bunu fark etmedi ve yürümeye devam etti. Ancak daha fazla o adamı ya da diğer evsizleri rahatsız etmek istemediği için herhangi bir tehlike yaşamadan binadan çıkıyor. Fakat o adamın ise gerçekte kim olduğu hiçbir zaman öğrenilemedi. Zack isimli bu adam Catch Them All Fishing adlı YouTube kanalıyla tanınıyor. Alışılmışın dışında balık avlama yöntemleriyle dikkat çeken Zack, cesur ve sıra dışı içerikleri sayesinde geniş bir kitleye ulaştı. Ancak ilgisi yalnızca balıklarla sınırlı değil. Yılanlara da büyük ilgi duyuyor ve onlarla karşılaştığı anları sık sık kamerasıyla kaydediyor. Kolay kolay korkan biri olmayan Zack, bu kez kendisini daha önce hiç yaşamadığı kadar zorlu bir durumun içinde buluyor. Tarih 23 Haziran 2022. O gün Zack bir piton bulmak amacıyla terk edilmiş yeraltı tünellerine giriyor. Normalde bu tür keşiflere arkadaşlarıyla birlikte katılsa da bu kez tek başına gitmeyi tercih ediyor. Uh-oh. So, before I get too deep in here, just want to let y'all know I'm looking for snakes right now, for pythons. And honestly, feel like I shouldn't be in here. Hello? Hello? Guys, it's really creepy in here. And it's really big. Hello? God, there's so much going on. Hello? Heck is him? That goes on forever. I don't know what's...
Yer altındaki tünel ağı oldukça geniştir ve Zack ilerledikçe üzerindeki huzursuzluk hissi giderek artmaya başlar. Çıkardığı en ufak ses bile duvarlardan yankılanarak ürkütücü bir atmosfer oluşturur. Ancak Zack yaşanacak asıl korkunun henüz başlamadığından habersizdir. This place is just never ending. It's like everything looks the same. All the walls are like the same color and stuff. And there's so many places like that the snakes can get through, like air vents and guys, this is honestly like this is spooky right now. What? What? Hello? Oh my god. Oh hell no. Oh hell no. Oh crap. The voices stopped. The voices stopped, guys. What the? It could. I guess it could be someone. Dude. Hiç beklemediği bir anda yapının içinde tuhaf sesler yankılanmaya başlıyor. Bu da Zack'in sandığı kadar yalnız olmadığını gösteriyor. Üzerine yoğun bir tedirginlik çöküyor. Güvende olmadığını fark eden Zack, dışarıda kimin olduğunu bilmediği için fark edilmemek adına tamamen sessiz kalmaya karar veriyor. Wish me luck, guys. I gotta shut off my light. I don't know what's going on. Sesler giderek yaklaşınca Zack fark edilmemek için fenerini kapatıyor. Sessizce olduğu yerde bekleyerek hareket etmemeye çalışıyor. Bir süre sonra sesler yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ortalık yeniden sessizleşince fenerini dikkatlice tekrar açıyor. İçeride kalmanın artık çok tehlikeli olduğunu anlayınca daha fazla risk almadan geri dönmeyi tercih etti. Ancak evine dönüp görüntüleri incelemeye başladığında kayıt sırasında fark etmediği ürkütücü bir ayrıntıyla karşılaştı. What the heck? It's leaking outside from somewhere. What? Hello? Hello? Yan taraftan bir ses duyan Zack kamerasını o yöne çevirdi. Görüntüleri daha sonra incelediğinde hareketsiz bir şekilde duran ve doğrudan kendisine bakan bir figür fark etti. O an bunu görmemiş olsa da keşif boyunca sürekli izlendiği hissine kapıldığını sonradan hatırladı. Bu olay tehlikenin bazen hiç beklenmedik anlarda ortaya çıkabileceğini bir kez daha gösterdi. Bogdan Revo isimli Rus bir adam, Kayıp Dünya adlı kanalın sahibi. Bir gün dökülen boyaları ve kırık camlarıyla dikkat çeken 3 katlı terk edilmiş eski bir binayı keşfetmeye karar verdi. Tek başına içeri giren Bogdan, kamerasını da yanına alarak sol taraftaki girişten binaya adım attı. Daireleri tek tek dolaşırken boş odalar, kırık camlar, etrafa saçılmış eşyalar ve tozun üzerindeki taze ayak izleriyle karşılaştı. Bu da kısa süre önce birilerinin burada bulunduğunu gösteriyordu. En üst kata kadar çıkıp her köşeyi kontrol ettikten sonra ikinci girişe yöneldi. Tam o sırada ise tuhaf sesler duymaya başladı. Ну, это просто крыша играет. Это звуки, это просто играет крыша. Кажется, оттуда я сверху слышал какие-то звуки.
Binada açıkça başka biri daha vardı ve ardından beklenmedik bir karşılaşma yaşandı. Oldukça gergin bir andı. Кто здесь? Кто здесь? Кто? Вы живете, что ли, здесь? Да. Не, вы меня не бойтесь, я не причиню вам вред. Да, по-моему, только снимать не надо, ладно? Почему? Не надо. Почему не надо? Зачем? У меня свой канал в интернете, на ютубе. Слушай, нас ты приходил, что ли? Спрашивал. Нет, не я. Вы здесь живете, что ли? Временно, да. Бездомные? Нет. А почему живете здесь? Ну, некоторые трудности есть семейные. Все, понял. Я могу вам чем-нибудь помочь? Если есть сигаретка, дай, пожалуйста. Сейчас дам. Секунду. Забирай полностью пачку. Там вроде 2 штучек только не хватает. Не замерзли здесь? Нет. Здесь кто? А сколько вас? Трое. 3? Все, понял, ты весь дрожишь прям. Да я после больницы. А что случилось? Почему после больницы? У меня операция была, ну, пальцы обрезали. Сзади. От мороза Все, понял. ампутировали. А можно посмотреть, как у вас там? Просто так, ради интереса. Если не снимают, то они ругаться будут. Ругаться будут? Конечно. Почему? Ну, они спят уже. Они даже не знают об этом. Ну, более-менее тепло. Печка просто согревает, да? Merdivenlerden gelen kapı sesiyle birlikte kapıda evsiz bir adam beliriyor. İlk başta korksa da kısa süre sonra sakinleşiyor ve Bogdan'dan bir sigara istiyor. Bir süre sonra arabasına binerek bir markete gidiyor ve ona biraz erzak satın alıyor. Ne uzun bir konuşma yapıyor ne de soru soruyor. Sadece yardım ediyor. O gün Bogdan gerçekten örnek olacak bir davranış sergiliyor. Çünkü terk edilmiş yerlerde karşılaşılan insanlar her zaman tehlikeli ya da kötü niyetli olmuyor. Bazen sadece gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar olabiliyor. Ancak bir sonraki izleyeceğimiz klipte olaylar bu kadar sakin ilerlemeyecek. Exploration Unknown kanalının sahibi John isimli bir şehir kaşifi Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan terk edilmiş bir konağı keşfetmeye gitti. John'un anlattığına göre bu konağın ismi bir zamanlar burada yaşayan eski bir tarikat liderinden geliyor. Kasaba halkı ise evde gerçekleştirilen ritüeller nedeniyle burada paranormal olayların yaşandığına inanıyordu. Yıllar sonra malikane tamamen terk edildi ve ürkütücü geçmişiyle yarattığı tedirgin edici atmosfer yüzünden bugüne kadar kimse burayı satın almak ya da içinde yaşamak istemedi. 2019 yılında bu konağı keşfetmeye giden John için işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Diğer birçok terk edilmiş yapının aksine malikane genel olarak oldukça iyi durumdaydı. Yalnızca garaj bölümü yılların izlerini açıkça taşıyordu. Keşfin başlamasından yaklaşık 5 dakika sonra John üst kattan gelen tuhaf sesler duymaya başladı. Fakat merdivenlerden yukarı çıktığı anda sesler bir anda kesildi. Okay, guys, I think I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal.
and not someone freaking in here. Hello? I'm not here to bother you. My keys are making noises. Freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking. I'll leave. There's somebody else in here. As I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Oh, jeez. John üst katta dolaşmaya devam ederken daha önce duyduğu sesler bu kez çok daha yüksek bir şekilde yeniden duyulmaya başlıyor. Bu da içeride kendisinden başka birinin olduğunu ve onunla uğraştığını düşünmesine neden oluyor. Bunun üzerine John içeride kim varsa ona sadece keşif yapmak için geldiğini ve kimseyi rahatsız etmek istemediğini söylüyor. Ancak sesleri çıkaran kişi hiçbir karşılık vermiyor ve saklanmaya devam ediyor. Sesler birkaç dakika boyunca kesiliyor. Fakat kısa bir süre sonra çok daha korkutucu bir olay yaşanıyor. It's Ford off. Oh my God, 3 liner. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a band. Rahatsız edici bir şekilde bir adamın seni öldüreceğim diye bağırdığı duyuluyor. Kimin bağırdığını bile göremeden John hiç vakit kaybetmeden malikaneden dışarı kaçıyor ve güvenli bir mesafeye ulaşana kadar arkasına bile bakmıyor. Evin içinde bulunan kişinin kim olduğu, John'un ne kadar süredir izlediği ve gerçekten kötü niyetli olup olmadığı hiçbir zaman öğrenilemedi. Birçok izleyiciye göre içerideki kişinin başka bir şehir kaşifi olma ihtimali oldukça düşük. Bu yüzden John'a bağıran kişinin kim olduğu hala bilinmiyor. Büyük ihtimalle sadece ziyaretçi istemeyen evsiz biriydi. Ancak John onu göremeden binadan kaçtığı için bu olayın ardındaki gerçek muhtemelen hiçbir zaman öğrenilemeyecek.